Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte dil çubuklarından dekoratif ayna yapacağız. Hemen malzemelerimize bakalım. Dil çubuklarımız var, pamuk ipimiz var, deniz kabuklarımız ve tabii ki aynamız. Hemen aynamızın arka yüzünü çeviriyoruz ve tam olarak aynamızın ortasını bulacağız. Böyle bir cetvel ya da dik açı yardımıyla yaparsanız işiniz çok daha kolay olur. Tam ortalarına tekrar bir ölçü daha alacağız. Gördüğünüz gibi tam artı şeklinde. Bu bulduğumuz ölçülerin tam ortalarına tekrar işaretlerimizi koyacağız. Şöyle söyleyebilirim. Ölçü veremiyorum çünkü herkesin kullanacağı ayna ebatı değişebilir. Bu sebepten bulduğunuz aynanın yani aldığınız aynanın tam ortasını buluyorsunuz ve bulduğunuz diğer ortalarında aynı şekilde ortasını buluyorsunuz. Şimdi dil çubuklarını böyle görsel olarak birleştirdiğimiz zaman yapmamız gereken tam olarak ortaya çıkacak. Üçgenlerden bir artı yaptık gördüğünüz gibi. Hepsinin açılarının ortası aynı olmalı. Benim 3 santim geliyor ama sizin aynı ebatınıza göre bu ölçü değişebilir. Ben tam ortalarını bulduktan sonra silikonla birlikte bir üçgen şeklinde bunları yapıştıracağım üst üste. Gördüğünüz gibi ilk dil çubuklarımı yapıştırdım. Aynı şekilde tüm dil çubuklarıma bu işlemi uygulayacağım. Ortalarının hepsinin aynı olması gerekiyor ki baktığımızda herhangi bir yamukluk oluşmasın. Dil çubuklarınızı seçerken düz olmasına lütfen dikkat edin. İşaretlediğim yerlere tam kenarlara gelecek şekilde açımı belirleyeceğim. Bu arada aynanın üzerine koyduğunuz ölçü de hepsinde aynı olmalı. Yani içeriye 1 santim taşıyorsa tüm dil çubuklarında 1 santim taşmalı ki uzunlu kısalı olmasın. Hepsinin yerlerini belirledikten sonra yapıştırma işlemini geçebilirsiniz. Her zaman çalışmalarımızda söylüyoruz biliyorsunuz. Önce yerlerimizi belirliyoruz, işaretlerimizi alıyoruz. Daha sonra kesiyoruz, yapıştırıyoruz, boyuyoruz. Çalışmamızın zarar görmemesi için. Son dil çubuğumu da ekledim aynamın üzerine. Şimdi aynı şekilde küçük dil çubuğu diyebiliriz, çay karıştırma çubuğu diyebiliriz. Aynı işlemi bu küçük parçalara da ekleyeceğim ben. Çalışmama derinlik katması için küçük çubukları da ekliyorum. Bunları dediğim gibi çay karıştırıcı olarak da bulabilirsiniz. İnternette de var, internette de satılıyor. Küçük dil çubuğu diye de satılıyor. Evet. Tam büyük dil çubuklarımın ortasına aynı şekilde üçgen bir şekilde ekleme yapacağım. Hepsinin dediğim gibi en başta da ölçülerin aynı olmasına çok dikkat edin. Çünkü baktığınız zaman herhangi bir ölçü kayması tamamen yamuk olmasına sebep oluyor. Şimdi kenarda kurumaya bırakalım. Ahşap çubuklarımız var. Ben her zaman ahşap boyanmamış halini almayı tercih ediyorum. Biliyorsunuz ki çalışmalarımızda istediğimiz renklere çevirebilmek için bu çok önemli. İstediğiniz renkten varsa tabii ki ahşap boyalı alabilirsiniz. Bir de boyamakla uğraşmak zorunda değilsiniz ama verniklendiği için onların boya tutması çok daha zor oluyor. Bu sebepten istediğimiz rengi elde etmek için ham almamız yani ahşap haliyle almamız daha doğru. Bu sefer hasır ip kullanmayacağım çalışmamda. Gördüğünüz gibi makrome ipim var, pamuk ipliğim var.
Hemen ucunu bantlıyorum ki boncuklarımı geçirirken zorlanmaması için, açılmaması için ucunu sabitliyoruz. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi, bir beyaz olarak ben renklendireceğim. Dil çubuklarıma uygun bir rengi tercih ettim. Bu sebepten de deniz kabukları da ekleyeceğim çalışmama. Yine deniz temalı olacak çalışmamız. İpliğin kopup sökülmemesi için bütün önce boncukları geçirdim. Sabitleyeceğim böyle artı şeklinde. Hem dediğim gibi ilerleyen zamanda atmaması için hem de 2 kere kesip yapıştırmakla zaman kaybetmemek için sabitliyorum çalışmamı. Tam bir Ege kasabasının dekoratif ürünlerine benzedi gerçekten. Bir yıldız şekli, mavi beyaz olması. Şimdi diğer tarafı yapacağız aynı işlemi. Önce en baştan tutturuyoruz. Boncuklarımızın yerini belirleyeceğiz. Ortada sabitleyeceğiz. Pamuk iplik olduğu için daha önceki kullandığımız hasır ipliklere oranla daha esnek bir iplik. Daha sert değil, yani daha yumuşak olduğu için kullanımı biraz daha zor. İyice yapıştıktan sonra ilerlemeye çalışıyorum. Siz de bu tarz bir iplik kullanacaksanız çalışmanızda iyice kuruduktan sonra bir sonraki aşamaya geçmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hemen kendini geri çekiyor. Boncuklarımızı yapıştırdık. Aynamızın düz yüzünü çevirdik. Gördüğünüz gibi çalışmamız gayet güzel gidiyor. Hemen aynanın kenarına ipimizi çember şeklinde yapıştıracağız. Hem çevresindeki bu çıplak görünümü kapatacağız, hem de daha hacimli hale getireceğiz aynamızı. Ayna üzerinde silikon çok çabuk kuruyor. Yapıştırma işlemi yaparken silikonunuzu küçük küçük sürerek dönmeye devam edin. Önce sökülmemesi için ipimizi sabitliyorum. Aynı zamanda ip burgulu bir iplik olduğu için yapıştırırken de yine çevirerek yapıştırmaya devam edin. Hem ipinizin şekli bozulmaz, hem de aynamız yuvarlak olduğu için onun şeklinde devam eder ve görüntüde bir bozukluk olmaz. Hem ek yerimi kapatmak hem de daha şık bir görünüm elde etmek için hemen deniz kabukları ekleyeceğim. Yine aynı şekilde silikonla yapıştırıyorum. Elinizde ne tarz bir ürün varsa isterseniz boncuk bile ekleyebilirsiniz buraya. Hem dediğim gibi o ek yerini kapatıyoruz, hem de daha şık bir görünüm elde ediyoruz. Ama tabii ki böyle güzel deniz kabuklarınız varsa eklemenizi tavsiye ederim. Evet, dil çubuklarının tam ek yerlerinin üst üste geldiği noktaya küçük deniz yıldızları ekleyeceğiz. Son yıldızımızı da ekledik ve çalışmamızın sonuna geldik. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.